Merhabalar arkadaşlar. Mobil araya scanning uygulamamız bu hafta Google Market'te yayınlanacak arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz sürüm Pro sürümü arkadaşlar. Yani Pro sürümü dediğim bütün frekans listesinin içerisinde olduğu sürekli güncelleme alacak sürüm arkadaşlar. Eğer bu sürümü yüklerseniz ileride tespit edilen frekans listesini ben güncellediğimde sizler de aynı şekilde alabilirsiniz. İki sürüm halinde olacak arkadaşlar bu. Biri beta ve diğeri de pro sürüm olarak geçiyor. Beta sürümde frekans listesi yok arkadaşlar. Onu kendileri elinde frekans listesi olan arkadaşlar kullanabilecekler. Kendileri frekans listesini oluşturacaklar. Diğer pro sürümde de her şey hazır bir şekilde geliyor arkadaşlar. Ee, Bütün frekans listesi yüklü. Sadece tuşlara basmak kalıyor size. Ee, Şu menüde gördüğünüz gibi bütün frekans listesi yüklü. Mesela su bakacaksınız. Suya tıkladığınızda yazılım o frekansı gönderiyor arkadaşlar. Diğer frekans listesi de aynı. Ne aramak istiyorsanız ona tıkladığınızda direkt o frekans listesindeki tıkladığınız yerdeki frekans yazılım aracılığıyla gönderilmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi size arkadaşlar aparatlardan bahsedeceğim. Bu aparatların nasıl kullanıldığı ile alakalı. Gördüğünüz gibi bir tutamaç kısmı var, anten kısmı var ve yazılım kısmı var. Şimdi bu tutamacın birkaç tane püf noktası var arkadaşlar. Tutamacın şu dönen kısmı, şu üstteki telefonu koyduğumuz şey hiç takılmamalı arkadaşlar. Burada bu rulmanları yaptığınızda içlerini muhakkak V400'de yağlamanız gerekiyor. Pisini almanız lazım. Herhangi bir sürtünme olmaması lazım ve düz olması lazım. Eğer rulman yamuk ise arkadaşlar veya şuraya koyduğumuz vida yamuk ise bu çalışmaz arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın çalıştıramazsınız. Niye çalışmıyor? Düşük herzlerde arama yapıyorsunuz zaten. Yani metal grupları düşük herzlerde. Şu hassasiyet yoksa bu cihaz anten bir yere yön vermez arkadaşlar ve çalışmaz. Muhakkak bu hassasiyetin olmuş olması lazım. Yani yağ gibi dönmesi lazım. Antende de arkadaşlar normal bildiğiniz anten bu. Biraz daha güçlendirilmiş hali. Antende de burada bakır bobin var arkadaşlar. Normal kendi antenin içerisindeki bakır iletkenin haricinde burada bakır bobin var arkadaşlar. Yani frekans algılamasını daha da kuvvetli hale getiriyor. Yani bu aparatları kendiniz de yapabilirsiniz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani ilk defa yapıyorsanız eğer bu hassasiyeti tutturamayabilirsiniz. Yani sahaya çıktığınızda işte su bakacağınız zaman vesaire metal grubu bakacağınız zaman ufacık bir hata olursa eğer bu yaptığınız aparatlar çalışmaz arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Yani şu çok dengeli dönüyor olmuş olması lazım. Rulmanın hiçbir yere takılıyor olmaması lazım. Antenin keza aynı şekilde buradaki bobin sayısının sarımı da önemli. Fazla sararsanız da sıkıntılı, az sararsanız da sıkıntılı. Yani bunlara dikkat ederseniz eğer sıkıntı yok. Ayrıyetten size bir yeni üzerinde çalıştığım aparattan da bahsetmek istiyorum. Bu aparat daha yeni arkadaşlar. Henüz daha çalışması, testleri bitmedi. Bittiğinde bununla ilgili de detaylı size açıklama yapacağım. Şimdi bu mevcut aparatımızla ilgili üzerinde birkaç şey daha söyleyeyim. Şimdi her telefonun ağırlığı biliyorsunuz farklı boyutlarda. O yüzden telefonu koyduğunuzda tutamaça koyduğunuzda arkadaşlar şuradaki ağırlık dengesini sağlamış olmanız lazım. Benim telefonum biraz hafif bir telefon. O yüzden ön tarafa getirebilirim. Sizinki ağırdır. Biraz daha geriye alabilirsiniz. Bu önemli arkadaşlar. Yani bu ağırlık dengesini sağlayamazsanız bu tuttuğunuzda çalışmaz. Şu şekilde hassas bir şekilde dönüyor olması lazım. Eğer siz zaten hassas yapmadıysanız bunu koyduğunuzda hiçbir yere kımıldamaz, böyle kalır arkadaşlar.
Şimdi bir de tutuş tarzıyla alakalı birkaç şey söyleyeyim. Sahadasınız, tutuş yapıyorsunuz. Tutuşta kalp seviyenizin altında olsun arkadaşlar. Havaya tutmayın ya da anteni yukarıya doğru tutmayın. Aşağı doğru da tutmayın. Anteni dengeli bir şekilde telefonunuzda ayarını bulduktan sonra, mesela gittiniz su bakımı yapacaksınız bir yerde. Su çeşmesinin yanına gittiniz. Yanınızda sağ tarafınızda su çeşmesi var. Ya da boşlukla ilk başta cihaza alışmak için onlarda test yapın. Su çeşmesine, su frekansını aldığınızda, buraya tıkladığınızda su çeşmesine doğru dönüş yapıyorsa koyduğunuz şekil doğrudur. Orada çözersiniz bunu arkadaşlar. Nasıl koyacağınızı. Yani suya tepki verdi. Bu şekilde mi verdi? Biraz daha mı önde verdi? Daha mı önde verdi? Ne zaman ki suya tepki aldınız, sağ tarafa döndü. O zaman cihazın nasıl koyulacağını çözmüş olursunuz ve ondan sonraki koyuşlarınızda artık yerini bilirsiniz. Direkt oraya getirirsiniz, sıkıştırırsınız arkadaşlar. Bir de sahada kullanımla ilgili birkaç daha şey söyleyeyim arkadaşlar. Derinlik tespitini nasıl yapıyorsunuz? Su frekansını aldınız. Sağ tarafa doğru döndü. Üzerine doğru gittiniz arkadaşlar. Damarın üzerine geldiğinizde bu pervane gibi şöyle dönüş yapacak arkadaşlar. Yani bunun her dönüşü 1 metre arkadaşlar. Atıyorum geldi 40 metre dönüş yaptı su damarının üzerinde. Suyunuz 40 metrededir. Ya da işte diğer metal gruplarını aldınız. İşte 10 tur döndü 10 metrede ya da 3 tur döndü 3 metrede. Yüzeysel bir şeyse, zaten aradığınız şey yüzeye yakınsa arkadaşlar, orada dönüş yapmaz ya da yarım bir dönüş yapar, bırakır. Yani aradığınız şey yüzeye yakın olduğundan, toprağın altında olmadığından dolayı o şekilde tepki verir. Aklınızda olsun, yani derinlik almaları bu şekilde yapacaksınız. Cihaz tespit etti herhangi bir metal ya da suyu, üzerine kadar sizi götürür. Orada da böyle pervane gibi dönüş yapar. Her dönüşü 1 metre olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ona göre aradığınız materyalin kaç metrede olduğunu şey yapabilirsiniz, tespit edebilirsiniz. Şu aparatla alakalı da birkaç şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu daha henüz şu anda yeni yapılıyor. Daha test aşamalarını geçmedi. Kendim için yapıyorum. Bu da diğer aparata benziyor arkadaşlar. Diğer aparatta ne yapıyorduk? Telefonu kaydırarak ağırlık dengesini buluyorduk. Bunda ise alt kısmında vidalar var arkadaşlar. Buralardan gevşetip telefonunuzu biraz daha geriye ya da ileriye alabilirsiniz. Yani şu alt kısım ileri ya da geri geliyor. Denge kısmını orada çözebilirsiniz. Çözdüğünüzde tekrar vidaları sıkarsınız arkadaşlar. Bir daha oynama falan yapmaz zaten. Dengeniz bellidir. Sonra tuttuğunuzda zaten dengeli bir şekilde tutarsınız. Bu yeni aparatımız daha hassas olacak arkadaşlar. Metrajları daha fazla alanı arayabilecek. Şu an eskiyle, yani bununla aradığımızda 200 metreleri falan görüyoruz arkadaşlar. Bununla daha büyük alanlar, yani yaklaşık 400-450 metreye kadar çıkacağız arkadaşlar. Ama henüz daha bitmedi. Bittiğinde ben size detaylı bir açıklama daha yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, bu tarz aparatların çok hafif olması lazım. Şu gördüğünüz aparat 240 gramlık bir aparat. Yani bu eğer 300 gram, 400 gram, 500 gram böyle çoğaltırsanız yapacağınız aparatlardaki ağırlığı sahada siz zorlanırsınız. Niye zorlanırsınız? Çünkü düşük frekanslarda arama yapıyorsunuz. Yani 3 Hz, 5 Hz, 10 Hz gibi. Tamam, yüksek frekanslar var aralarında. Hani kemik vesaire, su, gaz gibi, ama yani metal grupları düşük frekanslarda. Düşük frekanslarda olduğundan dolayı hassas olması lazım. Bu tarz aparatların en önemli şey hassaslığı. Yani şu döngü o kadar güzel olmalı ki bir problem yaşamamalı. Eğer çok güzel bir şekilde dönüyorsa zaten sahaya gittiğinizde ne arıyorsanız arayın, onu bulursunuz. Üzerine sizi götürür ve dönüş yapar. Şimdilik anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Gene ilerleyen günlerde gelişme olduğunda yani tekrar buradan bir video çekeceğim. Yazılım konusunda son birkaç şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Yazılımımız bu hafta çıkmak üzere Google Market'te.
Dediğim gibi iki sürüm halinde olacak. Birisi beta sürüm, birisi pro sürüm. Beta sürümde frekans listesi olmayacak. Kendinizin elinde olan frekans listeleri varsa onları kullanabilirsiniz. Pro sürümde ise hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yazılım tamamen full frekans listesiyle dolu bir şekilde gelecek ve bizim tarafımızdan da güncellenecek. Yeni tespit edeceğiniz işte taş olur vesaire olur. Doğada aramak istediğiniz maddeler olur. Siz de ekleyebilirsiniz. Ben de gün geçtikçe tespitlerimi çoğaltıyorum. Ben de ekleyebilirim. Eklediğimde güncellemeleri atacağım zaten markete. Oradan siz de indirebilirsiniz. Şimdilik anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.